Evet efendim, sormak isterdim de bugün çok büyük bir ustayla birlikteyiz. Sevgili Kahraman Sivri. Hoş geldin abi. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyi vallahi, her şey güzel. Her şey Ayağına yolunda. sağlık. Teşekkür ederiz. Kırmadın bizi. Ben teşekkür ederim. Soruları okumak için gözlüğünle beraber bize Evet. şeref verdin. Bunsuz hiçbir yere gitmem falan. Ne kadardır çalışmıyor? Tam 41 yaşına bastım. Maşallah dediler. Ertesi hemen bir hafta sonrası gözlük aldım. Eyvah, Yani bana hala gözlük şey aldım. yapıyor. O 44 oldun, hala görüyor mu? Ulan susun lan diyorum ben. Nazar değil, bana da öyle Zorunda dediler. mısınız abi? Kartal gibi gözlerim var dediler. Bir gün bizim mutfağın böyle kenarında oturuyoruz, cam kenarı bir yer. Arkadaşlarla sohbet ediyoruz, çay may içiyoruz 3 kişi. Ondan sonra oradan da bir tır geçiyor, otoban gibi bir yer işte, yol. Mesela o zaman Beylikdüzü tarafında falanız. Oradan geçerken tırın üstteki yazı bilmem ne International falan yazıyor. Alttaki o ufak yazı. Ha, okudum falan ben böyle. Abi dediler, kartal gibi gözüm var ya dediler, maşallah falan. Siz nazar değmesin, 41'e de yeni girdim falan dediler. Bir hafta sonra göz doktoruna gittim. Eyvah ya. Gözlük verdi. Bununla ilgili çok enteresan. Amcam annemle dalga geçiyordu bir gün. İşte çok erken gitti falan. Dedi ki ona, Hayati dedi, bak dedi. Ya bir sabah uyanıyorsun ve görmüyorsun dedi. Böyle aylar sonra amca böyle. Böyle odaklamaya çalışıyor. Nasıl güldük? Ya dedi, bir uyandım sabah görmüyorum dedi. Onunla Böyleymiş. ilgili çok enteresan bir şey yaşadım ben. Yine aynı böyle 40'lı yaşlara girdiğim dönem katarakt ameliyatı oldum ben. Genelde 70-80 yaşından sonra oluyor insanlar. Sabah bir kalktım. Bir şey var görme, yani elimi yüzümü yıkadım, aynaya bakıyorum, Allah Allah bir buğulanma var, bir şey var. Sonra tek gözümü kapattım, sağ gözle katarak, yani şey görmüyor, buğulu. Hani böyle bakıyorum, orada evet bir silüet var ama hani kaşı gözü yok. Eyvah ya. Yani o vaziyette bir gecede, yani bir gecede oluyor bu. Elojen bir şekilde kapatıyormuş galiba gözü. Tık diye merciği bir gecede kapatıyor ve sen hiçbir şey görmüyorsun. Sağlık ne büyük lütuf ya. Evet. Ve operasyona gittiğimde çok saçma bir durumdu. Gittiğim yerde böyle işte sırayla alıyorlar operasyona. Oturduğum bir yerde işte ameliyathane ama oturduğun yerde yapıyorlar. Beşer beşer alıyorlardı. 5 kişiydik. 5'i de 80 yaşında. Bir tek ben, yani 4'ü 80 yaşında, bir tek ben 40 yaşında gencik bir adam. Komik geldi böyle ortam bana. Ne işin var benim? Tabii ne işim var benim burada falan diye. Katarak, hepsi katarak ameliyat. Çok iyiymiş ya vallahi. Abi Soner'i programını çekerken buradaydın. Soruyu duydun. Evet. Düşündün mü? Ya düşünmedim ama vereceğim cevap belli. Vallahi CV'ne yazsan çok garip kaçacak ama yapmaktan mutluluk ve böyle çok sana iyi gelen şey ne? Matematik. Matematik. Hayatımın en evresinde var. Vallahi. Evet. Çok Peki kişi şey mi? bilmez. Hani hep sanatla uğraşırdım, matematik yanında mıydı yoksa sayısalcıydım? Değil mi? Sayısalcıydım. Matematik hayatım boyunca çok sevdim. Ve hep hayatımda oldu. Yani bu mesleği yapmasaydım matematik hocası olurdum. O kadar. O kadar. Hani Zaten şey var ya. üniversitede ben makine mühendisliği falan okudum. Yani mühendislik kazandım. Normal o matematik zaman için, ya. tabii. Ben de kimyagerim. İlk üniversite kimya benim de falan. Oyunculukla hiç alakamız yok. Ama şey var ya, sayısalcıların o sayısal zekasının, sayısal bilgisinin, zeka demeyeyim de sahneye yansıması çok başka oluyor zaten. Ben hep öyle baktım. Yani bu zamanda da mesela öğrenciler anlatırken aslında bu hayatın veya sahne üzerindeki yaşantının hakikaten bir matematik olduğunu. Her şeyin çünkü bir matematiği. Evet, her şeyin matematiği Kesinlikle var. İnanıyorum çok, yani. çok kıymetli bir ders. Ya hep kaçardı tabii işte ortaokulda, lisede hep en uzak oldu aman dediğin. Ben sever tam miydin? tersi çok severdim. Benim ortaokulda İsmail Tan diye bir hocam vardı. Eski boksördür aynı zamanda. Allah. Sonra hakemlik falan yapıyordu ve öğretmendi. Aynı anda hepsi. Soner'in programını izlerken bir soru sorduk. Kim oynamak isterdin gerçek hayatta diye. İsmail Hoca oynamak isterdim. Çok iyi. Çok değişik bir İlginç hayat var. karakter değil mi? Evet. Aynı anda mı yapıyordu hepsini? Hepsine yok. Boksörlüğü bırakmıştı. Hakemlik devamdı ama. Hakemlik devam ediyordu. Hatta biz ilk boks maçı ben onunla seyrettim. Hakemliğini yaptığı zaman davet etti, bizi aldı. Matematik hep bütün notlarım, bütün sınavlarım 10 olduğu için hatta sınav kağıtlarını ben bakıyordum. O derece yani. Hoca bana veriyordu. Kahraman şunları bir kontrol etsene, yetiştiremiyorum diye. Şey yapıyor muydun peki? Sevmediğin arkadaşına çizik Yok, atar? yok, çok adildim hayatta. Adaletli. Ama İsmail Hoca hep bana onları öğretti. Yani adil olmayı, düzgün olmayı, hatta işte oyunculuk kavramını falan filan yani. Ben kitaplık kolu öğrencisiydim. Biraz inek bir öğrenciydim. Sonra beni tiyatro koluna o şey yaptı. Eski öğretmenlerin öyle bir şeyi var ama sadece öğrettiği branşın hocası değil de böyle hayat hocasıydılar hepsi yani. Hep böyle o yüzden dün mü evvelki gün bir şey okudum. İşte hani kuşak kuşak hikayesi var ya, Y kuşağı. İşte 81 ile 92 arasında doğanlar Türkiye adına
Türkiye'nin en eğitimli fakat bunun karşılığını da hiçbir zaman asla alamamış nesil olarak geçiyormuş Türkiye'de. Maalesef doğru. Yani çok ilginç. Vallahi cevabı da aldık. Matematik müthiş. O zaman gözlüğünü de kullanarak şuradan bir soru çekip okusan ne güzel olur. Bak şimdi gözlüksüz okumuşsun değil mi? Hadi bakalım. Büyük büyük yazıyoruz. Arkadaşlar bundan sonra büyük yazalım. Hangi konuda anlaşılmadığını hissediyorsun? Hangisinde anlaşılıyorum ki? Ya aslında ben çok çeşitli işler yapan bir insanım. Yani hayatımda yani tam oyunculuk hep temelde var. Eğitimde veriyorum. İşte onun yanı sıra başka araştırma inceleme de yapıyorum. Workshoplar veriyorum. Kurumsal işlerle çalışıyorum. İletişim üzerine hem öğreniyorum hem öğretiyorum. Satış stratejileriyle ilgileniyorum falan. Yani böyle enteresan şeylerim var mesela. Ve insanlar bana soruyor abi diyor yani bu kadar işi, bu kadar şeyi nasıl bir araya toplayıp da yapabiliyorsun ve hepsini yetiştiriyorsun. Hepsinde de bir noktadasın, bir yerdesin. Yani böyle zirve değiliz ama yapıyoruz yani elimizden geldiğince. Ve bunların bir plan ve program çerçevesinde olduğunu hep anlatıyorum. Diyorum ki çok iyi bir hayatında çok iyi disiplinize edersen hayatını ve program içerisine sokarsan her şeyi yapabilirsin. Yani yapamama gibi bir şansın yok. Yani bir haftayı 9 güne getirme şansın yok. O zaman 7 günü doğru kullanman lazım. İşte bu konuyu ben her seferinde insanlara anlattığımda herkes böyle yok canım ya falan olmuyor işte ben yapamıyorum. İşte bilmem ne denk gelmiyor. Onunla bu birbirine bağdaşmıyor falan. Sen yapamıyorsun, ben yapıyorum. Ben yapıyorum ve anlatıyorum da bunu ama Ama zor anlamıyorlar. bir şey o. Şimdi benim de hayatım öyle. Uyumuyor musun? Ya uyumuyorsun bazen Ya, evet ama işte onu anlatman çok zor. Yani- Anlayamaz çünkü o kişi onu öyle kabul etmiyor. Yani böyle bir şey olamaz diye zaten orayı bloklamış. Tabii. Müthiş bir zaman yönetimi gerektirenmiş. Aynen öyle. Yani Sen ben şu- uyurken de mesela bazen çalıştığımı biliyorum. Yani gece 3'te falan böyle uyanıp su içmeye gittiğimde döndüğümde mutlaka kafamda bir şeyle dönüp ona bakıyorum. Açıyorum dosyayı veya tekste veya işte başka bir şeye, kitaba, bilgisayara. Bakıyorum onu çözmeden yatamıyorum. Büyük lanet ama o ya. Yani benim hoşuma gidiyor ya ben seviyorum. Ben de seviyorum da bazen şey oluyorum böyle hani gerek var mıydı buna? Hani bu kadarına gerek var mıydı diyor insan bazen. Hiç diyor musun? Dediğin oldu mu? Şu ana kadar çok olmadı. Yani bazen yoruldum hissediyorum. Hani şöyle birkaç gün bir yere kaçsam diyorum hani şu telefon denen lanet şeyden üstümüze verilen o lanet şey var ya ondan kurtulsam 2 gün böyle hani bir yerde kafamı desem diyorum ama 3. günü kabul etmem. Yok. Çünkü dayanamam. Ben onu yıllardır söylerim işte diyorum. Bu yaz bir ay her şeyi kapatacağım. Yok. İşte gideceğim, yatacağım. Gittiğim günde şöyle oluyor birinci gün. Ne yapalım? Nereye tırmanılır burada? İşte ne yapılabilir? Ne görülür? Nerede ne var? Üçüncü günde de böyle mailler açılıp tabii hemen iş odaklı çalışmaya Ben başlıyorsun. onu biliyorum. Ben 2 gün. 2 günden fazlası hayır. İmkansız yani bende çok zor. 2 gün sonra mutlaka işte senin yapacağın gibi. Yani ben de bir şeyler araştırma, incelemeye falan bakarım yani bulunduğum bölge. Bir de bende şey hiç olmadı. Hani İstanbul'da ben doğdum, büyüdüm. Bana hep diyorlar ya işte belli bir yaştan sonra işte kasabaya masaba, Ege bilmem ne falan veya yurt dışı falan. Ben öyle bir adam değilim. Ben burada yaşamayı seviyorum. Ama biz o kasabaya da gitsek o kasabayı da delirtiriz. büyük Delirtiriz ihtimalle. galiba. O kasabada da o şey kalmaz. Kasaba. O sakinliği kalmaz kasabanın. Arkadaşlar Ben ne de- yapıyor şimdi falan. Ben de seviyorum şeyi. İstanbul'u ben de seviyorum. Yani bırakamıyorum. Yani bir sürü yerler gezdim ettim. Avrupa'da da gittim işte. Fark Dünyanın öbür ucuna gittim. Avustralya'ya gittim. Oyunla mı gitmiştin? oraya? Oyunla gittim gitmiştin. evet. Hangisi? Marco Paşa Marco müzikali. Polo. Tamam hatırlıyorum. Süheyl Besatlar'la Hatta yaptık. organizatörünüz Mustafa Ayatay'dı. değil mi? Ayatay'la beraber gittik. Orada da İhsan diye bir şey vardı orada yerel yaşayan. Çok tur yaptınız. güzel bir 9 günlük. Evet. Muhteşem güzel bir keyifli bir hem gezdik hem de böyle Atheneus diye bir sahnede oynadık. 1836'da yapılmış ve bir dünya müzikallerinin oynadığı bir sahne. Atheneus Melbourne'de. Orada oynadık. Red Rivers diye bir de Sydney'de bir sahne var. Yine müzikallerin gittiği. Bir de orada oynadık. Çok keyifli bir 9 gündü. Yolculuk bile güzeldi. Yani insanlar uzak falan diyor ama çift katlı uçakla gittik falan. Alt kat uçak, üst taraf club falan, yemek 7-24. Marco Paşa çok güzel bir oyundu. Marco Paşa evet 6 sene oynadık. Epey oynadınız. Ki oynardı da pandemi işte neticesinde kaldık. Çünkü Kanada vardı, Japonya vardı. Onlar hep iptal oldu işte pandemi döneminde. Ama bütün Avrupa'ya falan gezdik. Türkiye'de zaten her yere gittik, her adım dolaştık. Soner'e söylediğimde sen de buradaydın, seyrediyordun. Senin için yapay zeka şöyle bir şey söylüyor.
2 şey aldım yapay zekadan. Diyor ki sessiz bir hakimiyet diyor. Evet. En sessiz diyor oynadığı rollerde bile diyor müthiş bir diyor hakimiyeti vardır diyor. Bir de şunu söylüyor. İkinci bahar derinliği olan bir oyuncu diyor. Onu da şöyle açıklıyor. Diyor ki hani ne kadar yaşlandıkça aslında gücü artan oyuncular vardır ya. Yani sadece Evet. oyuncu için de değil aslında. O insanın böyle yaş aldıkça, yaş ilerledikçe bambaşka bir hakimiyet ve bambaşka bir güç geliyor. Ki yaşlandıkça genellikle bizim meslekte birçok kişi alanı kaybediyor. Ben tam Nasıl bakıyorsun tersi, yani doğru bir yaklaşımını bulmuş yapay zeka. Ben onu yapan zeka diyorum. Yapan zeka. Kim yaptıysa bunu. Doğru bir şeyde bulunmuş. Hakikaten ben gün geçtikçe ve yıllar geçtikçe daha kuvvetlendiğimi, daha bazı şeylere hakim olduğumu hissediyorum. Ki en büyük çılgınlıklarını da yeni yeni yapmaya başladım. Yani yeni tiyatro kurdum, kabare yapıyorum. Hiç yapılmayan, işte yıllardan beri yapılmayan bir kabare yapmaya çalışıyorum. Tek kişilik gösteri falan yapmaya kalkıştım bu yaştan sonra. Hani işleri böyle daha çılgınca karşılıyorum. Gelen tekliflerin hiçbirine hayır demiyorum. İçinde evet doğru bir şey varsa, yani doğru bir teklifse, düzgün bir ve benim yapabileceğim bir şeyse hepsine evet diyorum. İşin içinde tiyatro varsa. Ben orada şey diyorum işte programdan önce bakıyordum böyle Kahraman abi nerelerde vardı falan. Evet orada da vardı, orada da vardı. Şey de çok güzel. Şey diyorlar. Tipolojin de böyle hep farklı farklı değişiyor. Şöyle bir laf var benimle ilgili. Beni çok iyi tanıyanlar hep aynı şeyi söylüyorlar. Kahraman Sivri diyorlar işte 100 oyun varsa Türkiye'de 99'unda oynuyordur herhalde. Ya da oynamasa da bir parmağı vardır. Yani bir yerinde dokunmuştur muhakkak. Bir yerinden geçiyordur. Öyle bir güzel bir şey ya. Yani güzel, hoş demin bir şey. söylediğin şey işte o zamanını iyi kullanabilmek. Ya şu anda oynadığım oyunları bak şu anda yani bu sezon oynadığım oyunları saysam insanlar şaşırıyor işte. Kibarlık Pusulası'nda oynuyorum 5 senedir. Monsieur Jourdain oynuyorum bir de yani. 7 senede Sevgili- ben oynadım o Kibarlık Odası'nda. 30 yıl daha sürecek Evet. büyük ihtimalle. Kibarlık Odası. Arkasında Ölü Ozanlar Derneği var. O devam ediyor bu sezon. Anlat bakalım diye geçen... Orada oğlunla beraber oynuyorsun. Evet, Nasıl Yaman'la bir şey? beraber. Ölü Ozanlar Derneği'ne zaten öyle girdim. Yani Ölü Ozanlar Derneği oynuyordu. Sonra içlerinden bir tane benim yaşımdaki bir oyuncu arkadaşımız ayrıldı. Küçük bir rolü vardı. Oradaki çocuklardan birinin babasını oynuyordu. Hakan Altıdar o rolü teklif etmekle etmemek arasında gidip geliyor. Tabii oğlum var oynuyor. 5 gençten biri oydu. Ben atladım. Ben oynayabilir miyim dedi. Ya dedi ben de söyleyecektim ama dedi rol şey dedi hani acaba kahraman gelir mi gelmez mi? Ya oğlum var dedim baba ol sahneye çıkmak istiyorum dedim. Ne büyük anı değil mi? Çok güzeldi. Aynı. Yani o ilk gece benim için çok güzel bir anı oldu. Şimdi kabare yapıyoruz işte. Beraber yine Yaman'ı da oraya da aldım. Ha öyle mi? Ha, süper. Yedekli aldım. Okulu var. Bu sene Ha öyle mi? Okulda mı okuyor? üniversite. Topkapı Üniversitesi'nde konservatuvar öğrencisi oldu. Bizim İnşallah. öğrencimiz oldu. Evet, Kahraman aynen abi öyle. getirdi buraya teslim etti. Onu buraya teslim ettik artık. O yüzden de onu da yedekli olarak şey yapıyorum ki hani derslerinden de arka kalmasın diyorum. Çünkü biliyorsun bizim turneler, yoğunluklar olabiliyor bazen peş peşe falan. O yüzden yedekli olarak Şey dedin mi kasla hiç? beraber aldık. Oğlum oyunculuk okuma da işte bir mesleğin olsun Dedim, elinde. 12 yaşındaydı. Dedin Ben mi? oyuncu olacağım dedi. Oğlum dedim bir aileye bir tane oyuncu yeter, bir deli yeter dedim. Yok dedi olacağım dedi. Turneye götürdüm onu. Süheyl Besatlar'la oynuyorduk. Balıkesir, işte İzmir, Kuşadası falan böyle güzel tatlı bir turne yapıyoruz. 5 günlük falan 6 günlük. Ona götürdüm. Götürmemin sebebi şu. Hani şimdi çocuk sever diyeceksin değil mi? Şu akıllılığı yaptım. Tekniğin eline teslim ettim. Daha çok mutlu olur abi. Biz abi gündüz 3'te, 4'te, 5'te o akşamüstü otelde yatarken o gidiyorduk. Sahneyi paspaslıyor, kulisi temizliyor, elbiseleri hazırlıyor, yerleri düzenliyor, oturma koltuklarını siliyor falan açık havalar olduğu için. O görevleri verdirttirdim ona o güneşin altında. Bıkmadan 5 gün çalıştı. Sonra geldi İstanbul'da da yine yer gösterdi, kuliste temizlik yaptı, kostümleri... 14-15 yaşındayken eline çekiç verdim, dekor çaktı. Ütü yapmasını öğrendi. Kostüm dikti. Mesleğe adanabilecek bir adam demek. Dedik ki yok bu herif vazgeçmeyecek. Ondan sonra oku dedik o zaman. İşte lise Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudu zaten. İşte Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi. Onu bitirdi. Orada Sigarayı da sana bıraktıran o değil mi? Sigarayı bana bıraktıran adam. Evet 7 yaşındayken bana bıraktırdı. Yani bir Bugün televizyonda. konuştuk biraz da kendisi anlatsın. Evet, Helal evet. olsun ama iyi bir bakış açısıyla yaklaşmış. Evet yani ben senin erken ölmeni istemiyorum dedi sigara içip dedi. Çünkü ben daha küçüğüm dedi. Öyle deyince o gece bıraktım. Ve hakikaten de
11,5 sene oldu işte herhalde. Maşallah. Hanım daha iyi takip ediyor. Bırak. Bir daha da ağzıma sürmedim. Ne elime sürdüm ne ağzıma. Alışkanlık da gitti. Hani bir tane psikolog bir arkadaşım vardı. Ona sordum. Dedim ki ya ben dedim 1,5 senedir sigara içmiyorum. Hiç de aramıyorum. Hani dedim acaba Alzheimer başlangıcı falan mı? Şüphelenmeye başlasın. Keyfimi Şey dedi, beyninde delight etmişsin dedi. Bu çok dedi, çok şanslısın dedi. Herkes yapamaz ama kafadan silmişsin dedi otomatikman. Orada evet yani anladım ki çocuğun etkisi galiba var. çok yüksek. Bir soru daha görelim o zaman. Bakalım. Bu arada gözlüksüz okudum dedim. Allah bak. Bunu da silmişsin kafadan. Görmüyorum yakını. Görürüm falan. En son ne zaman kendinizi tamamen özgür hissettiniz? Ha. Benim özgür hissettiğim anlar çok var. Ne zamanlar biliyor musun? Turnelere veya böyle şehir dışına falan gittiğim zaman otelde sabah uyanıyorsun ya odada tek başına. Duştan çıkıyorsun. O an o odadaki o biliyorum an abi. var ya benim en özgür hissettiğim anlar işte o anlar. Orada şarj oluyorsun galiba bilmiyorum. En son işte bir Samsun'a gittim. Samsun'da işte bir devlet opera balesinde organize ettiği bir çocuk oyunu var. Ben bu yaştan sonra çocuk oyununa da girdim. Bu sezonu da var. Demin bahsediyordum ya. Bilmiyordum ben onu. Hangi oyun? Yeni yazılmış yani bir şey. Okumaz Yazmaz Krallığı diye. Samsun Opera Devlet Balesi şey yapıyor. Süper. Müziklerini, dekorunu, kostümünü yapıyor. Nerede oynuyorsun? Ama bir şirket var. O şirket sponsor oldu. Türkiye'nin işte bu 25 şehrinde oynayacağız. Paket bir iş. Sponsorlu bir iş. Samsun Devlet Opera Balesi de buna çok arka çıktı. Zaten yapan arkadaş da işte Cumhur da Samsunlu bir arkadaş, medyacı. Ünal Yeter'le beraber. O da Ünal da Samsunlu. Ben Samsunlu değilim ama onlar da beni çok seviyorlar. Çağırdılar abi dediler böyle bir şey var. Biz senin olmanı istiyoruz kral. Bak şey olabilir bundan sonra. Hani bilmeyenler senin bu huyunu. Dur ya abi, dur şeyi arayalım işte. Var o da Kahramanı var. arayalım. Öyle bir şey de var. Nemrut diye bir oyun vardı Evet, meşhur. bilirim. Onu yapan sevgili Esra var. Esra Özmen. Çok böyle tiyatro hayranı bir kadın. Atatürkçüler Düşünce Dernekleri başkanlık falan yapmış. Tanıştık bir an tesadüf bir yerde. Kalktılar bana der ki ya hocam şu oyunun provasını bir seyreder misiniz dediler. Hani siz de bir hoca gözüyle bakar mısınız? Beni bir gün provaya çağırdılar. Provayı seyrederken finalde bir tirat hazırlamışlar. Biz dediler bunu okumanızı istiyoruz oyunun sonunda. Nasıl ya dedim hangi yani galada falan mı? Yok dediler her oyunda. Nasıl ya dedim bu kadar işin arasında ben bunu nasıl yetiştiririm falan dedim. Biz size ayak uydururuz. Aa, Çok zaten öyle ayda bir tane iki tane oynayacağız. Hani çok böyle profesyonel bir tiyatro değiliz. Amatörce bu işi yapıyoruz falan dediler. Çok hoşuma gitti o teklif. Kabul Ve ettim. amatör bir grup. Ve ben o amatör grupla da Nemrut'ta Süper. oynuyorum. Hatta yine zannediyorum Kasım'da oyunumuz var. Kasım'ın 22'sinde mi ne oyunumuz var. helal olsun valla. Ya şey Amatörlerle de oynuyorum. Çocuk tiyatrosu da yapıyorum. oraya destek vermek lazım zaten. Amatör topluluklar Türkiye'de günden güne çok kan kaybetti. Var yine bir Kişisel tane daha var. sıkıntılar Mesela oldu. yönetmenlik yapıyorum amatör bir tiyatroya. Onlara destek veriyorum, şey yapıyorum. Bir komedi vaudeville çıkartıyoruz onlarla da. Uzun zamandan beri oynamayan Bugün Git Yarın Gel vardır. İyi bilirim. Meşhur Haldun Dorman oyunları eski. Onu çıkartmaya başladık. Onlara da mesela öyle destek veriyorum. Var öyle yani işte diyorum ya yani deli cesareti geldi bu yaştan sonra her şeyi yaparım'a gitmeye başladım. Ya yaparsın, ekipler sana ayak uydurmak zorunda bu noktadan sonra. Bir evet Onu- kendi programımı kendim yapıp herkese ona ayak uydurtabiliyorum. Bu Onlar da sebeple de rahatlıyor. dizi yapmıyorsun galiba. Dizi bu sene ilk defa kabul etmedim. Çünkü yani diziyle gelen tek- yapılabilecek Yok. bir akış değil bu. Hele son dönemlerde diziler biliyorsun yani tamamen programsızlık ve plansızlık üzerine gidiyor. Bu Yani sebeple de oyuncunun tiyatrosu olmamasını tercih ediyorlar. kesinlikle. Zaten benim programı da gördüler mi? Ben onlara bir aylık program attım. Bir aylık değil bir hafta bile alsam yani. Baktığı zaman ya Karman abi Şey diyorsan. var ama yani yapımcı istiyor ki iyi oyuncu olsun ama tiyatro yapmıyor olsun. Ya bu çok enteresan Oyuncunun zaten. beslendiği yer zaten tiyatro sahnesi. İyi oyuncu %80 oradan geliyor Ve zaten. çoğu dizi oyuncuları da şimdi tiyatro yapmaya başladı. Sahne tahtasının aklanmak gibi bir yeri var yani. Ben de tiyatro yapıyorum. Çok Olayı. garibime gidiyor. Ben şeye karşı değilim. Herkes oyunculuk yapabilir. Tabii canım. Veya ehliyetli bir meslek değil. Biz de sanat polisi değiliz ama tahtanın üstüne çıkmak başka bir şey. Orada başka ehliyetler ister. Aynen. Yani Ya şimdi ben televizyonda da çok takdir ettiğim hakikaten işte modellikten, mankenlikten, Kesinlikle. Çok şarkıcılıktan başarılı bilmem ne insanlar var. gelip de orada hakikaten çok başarılı olan, kendini eğiten,
Ve onların eline teslim eden insanlar var mesela. Çok da başarılılar. Çok. Takdir ediyorum. Her zaman da destekliyorum. Ben eğitimini aldığı sürece, kendisini geliştirdiği sürece herkese açık bir meslek olduğuna inanıyorum. Ama işte şuna girildiği zaman kızıyorum. Ya bunun eğitimi yok ki, buna gerek yok eğitimi. Hayır, tam tersine bu iş bir meslek yani. Aynen. Bu işin herkes meslek olduğunu kabul edecek, ona göre muamele yapacak. O zaman herkese açık olduğuna inanıyorum. Öteki türlü de eleştiriyorum yani. Ben ilk dersinde hep şunu söylüyorum. Yani yeni bir sınıfın dersine başladığımda ilk 1 saat içerisinde söylediğim bir şey var. Bakın diyorum çocuklar, herkese soruyorlar, bütün işte oyuncu adaylarına diyorlar. Sende yetenek var mı? Ya da işte ben yetenekliyim, ben yeteneksizim. Bende yetenek kavramı denen bir şey yok. Yetenek her insanda, her doğan bebekte olan bir şey. Doğduğu coğrafi konum, aile, yetiştiği toplum o yeteneği aşağıda bırakıyor, köreltiyor veya tutuyor bir yerde, saklı kalıyor. Ama doğru bir eğitim, profesyonel bir yaklaşım o içerideki yeteneği dışarı çıkartıp seni oyuncu da yapabilir, şarkıcı da yapabilir. Hani yaş unsuru olarak eğer şeyse, gençse sporcu bile yapabilir. Yapar. Yapar. Çalışmakla ve Fiziksel aklını bir şey mesela. buna yatırmakla alakalı bir şey. Aynen. Şey var mı abi sana da? Ya kahraman yapma şunu dediği insanlar. Bu programın benim spesifik sorularım bunlar da hani kahraman yapma şunu. Bu şey anlamda da olabilir. İyi anlamda da olabilir, kötü anlamda da olabilir. Hani meslekten, hayattan. Ya öyle İşte kahraman sabah çok gürültülü müzik dinliyorsun. Yapma şunu bile olabilir. He. Kahraman her işi kabul etme yapma. Onu ben söyleyeyim Her sana. şeyi atlıyorsun yeter abi, atlama ya, yeter ya. Ya da şey diyor mu anne? Oğlum biz ne yiyeceğiz, biz ne yapacağız var. Bütün rolleri sen oynuyorsun. Sen Çiçek Taksi'de oynamıştın sen. Var hatırlıyorum. tabii. Kaç sene? 2000'in başı işte 99, Epey 2000, oynadınız 2001. onda. Bekir Aksoy'la beraber tabii iki arkadaşı oynadık. Torna Tesviye'den mezun olmuş iki arkadaş oynadık. Ben de Haydarpaşa Endüstri Meslek Torna Tesviye mezunum. Hadi ya. Tabii. Benim rahmetli dedem tornacıydı. Öyle mi? Ya, hiç yaptın mı mesleği? Yaptım. Yani stajyer olarak yaptığım yerde stajı bittikten sonra da 2 ay falan devam ettim. Ayvansaray gibi bir yerde, mağara gibi bir atölyenin içinde. Bayağı yaptım. Ben çok meslekler yaptım. Ne üretiyordunuz? Ne yapıyordunuz? Bir traktörün içindeki işte bu bobinleri koruyan bir dişli var. Bayağı o şey yapıyorduk, seri üretim. Çok iyi. O dişlileri yapıyorduk. Hatırlıyorum. Ne Ben oldu? taksi şoförlüğü yaptım yani. Gerçekten. Evet. Ne kadar sürdü? 1 seneye yakın sürdü. Lokantada çalıştım. Çok iyi karides ayıkladım falan. Sonra şef garsonluğa kadar yükseldim. Haydi. İşte tiyatronun ve oyunculuğun faydaları, eğitimin. Ama bu tabii çok ilk yıllar. 89'da ben profesyonel oldum tiyatroda. Ve 89'da ben profesyonel olduğum sene garsonluk da yapıyordum. Yani şöyle aile durumu çok kötü değildi. Yani çok zengin değillerdi ama hani beni idare edebilirlerdi orta direk. belki. Evet, yani orta direğin de belki biraz daha iyisi. Hani beni idare edebilirlerdi ama babam çok kızıyordu ama ben babamdan para almayı bıraktım 19 yaşından sonra. Üniversiteyi çünkü şey yaptım. Buradan tabii gençlere kötü örnek olmayayım, dondurdum. Oyuncu profesyonel teklif gelince Edirne'de Trakya Üniversitesi'nde okuyordum işte mühendisliği. Bir süre dondurdum. O yüzden o dönem tabii babamın parasıyla ben üniversiteye gidiyordum. Üniversiteyi dondurup da ben tiyatro oyuncu olacağım deyince babam dedi ki tamam oğlum idare ederiz bakalım bir sene falan filan dedi. Orada babamın çok güzel bir lafı vardı. Seviyor musun dedi bana bu işi peki dedi. Seviyorum. Hayır dedi öyle değil. Aşık mısın dedi. Şimdi sevgi başka bir şey dedi. Aşk gözünün başka bir şey görmemesidir dedi. Eğer bu işi yapacaksan gözünün başka bir şey görmemesi gerekiyor. Biz Beyoğlu doğumluyuz. Yani benim babam da Beyoğlu'lu. Biz Beyoğlu'nda çok güzel bir tiyatro seyircisi olarak büyüdük. Annem, babam, babaannem, dedem. Kuyrukların olduğu yıllar. Evet biz 2 haftada bir tiyatroya giderdik. Beni de çocukken götürdüler. Ben bütün tiyatroları canlı canlı seyrettim. Ya sinema ya tiyatro. Bizim hafta sonu şeyimiz oydu. Yemek yenilir, yemeğe gider. Ondan sonra da bir tiyatro gösterisi ya da bir sinemaya giderdi. O zaman Beyoğlu'nda işte dediğin gibi bir sürü sinema, tiyatro. Yani o Muammer Karacalar'ın falan olduğu dönemlerden bahsediyorum. Ve gidip orada çok güzel oyunlar seyrederdik. Veya sinema filmleri seyrederdik. Yabancı, yerli. Böyle bir ailede büyüdüm ben. Hemen bizim 2 apartman yanımızda Gümüşsuyu'nda şey vardı. Deve Kuşu Haber'in ofisi vardı. Kandemir abiler falan filan orada buluşurlardı. Ben onları görerek büyüdüm. Yani o yüzden şanslıyım. O yüzden diyorum ya yani yetenek işte hep kaldı orada. Çünkü iyi bir seyirciydik. Yani hep görerek büyüdüğüm için ama oyuncu hayalim yoktu. Oyuncu olacağım diye. İşte babam da bunları bildiği için oyunculuk tarafını ve tayfasını
hep derdi yani bu mesleği yapacaksan çok sevmek zorundasın. Peki o dönem bir oyunculuk hayalim yoktu dediğin sonra nereden mesela tetiklendi? İşte üniversite okurken yaz tatilinde dedim ki benim bu işi yapmayan mühendis olup bir şirkete çalışırken özgüvenimin çok iyi olması lazım. Bilgimi aktarabilmem için çok doğru konuşmam lazım. Beden dilimi çok iyi kullanmam lazım. Bunun için de yapabileceğim tek yer, gideceğim tek ders alacağım yer oyunculuk dersleri, oyunculuk kursları. Çünkü orada direkt öğretilen şeyler işte beden dili, özgüven, konuşma sanatı, diksiyon, Tamamen politik hayata hazırlık artikülasyon. aslında. Tamamen hayata hazırlık Tabii aslında. tabii bu işin aynen öyle. temeli. Yaz tatilinde İstanbul'dayken Kadıköy Bahariye'de gezerken Tevfik Gelenbe'nin hafta sonu açtığı kurs vardı. Oraya girdim. 3 ay kurs aldıktan sonra Ağustos'un sonuna doğru önüme bir tekst attı. Bu oyunda oynamanı istiyorum dedi. Eğer dedi hazırsan ben dedi seni hazır buluyorum dedi. Ki 3 ay yani çok az bir dönem. Hani böyle şeyde hocam dedim bana 24 saat mühlet verin dedim. O da şans. Yılmaz Meydaner'i hala var oyuncu. Yılmaz'ı inzibatlar götürdü. O zaman asker kaçaklarını inzibatlar alıp götürüyorlardı ya. Bayağı provadan alıp götürmüşler. Benim haberim yok. Sonra işte o rolü bana verdi ve ben ilk tiyatro hayatıma bir jön olarak başladım. O zaman böyle göbeğim falan yoktu. Daha fiziğim yapılıydı. Hala jönsün maşallah. Jön olarak başladım ben. Tiyatronun komiği tabii başrol yine Tevfik Hoca'ydı. Orada biraz katil olmuşsunuz diye bir eserle sahneye çıktım. Hatırlıyor musun ilk oyunu? Biraz katil olur musunuz? Hayır. İlk gece. Of şuradan yani şu tiyatro sahnesinin şu çıkış yeri var ya orada yani pantolonumun böyle şeyi titriyordu kumaşı. Onu gördüm falan. Yapacaksın. Kendi kendime bir şeyler söylerim ama hani vardır ya böyle oyuncunun kendine ait böyle duası mı derler bir şey mi hani böyle. Hiçbir şey bulamıyorum ki aklıma hiçbir şey gelmiyor. İlk lafım neydi ulan dedim. İlk lafımı hatırlamaya çalıştım. 37 sene geçti. Hala sahneye çıkarken hep sorarım ilk lafım neydi? Şaka yapıyorsun. Hala. O günden kaldı. Senin duvanda o demek abi. Galiba. Abi ayağına sağlık. Vallahi sağ ol. sohbet su gibi yine aktı gitti. Senin adına Konya Karabıyık Hatır Ormanı'na bir adet fidan diktik, bağışladık kabul edersen. Çok teşekkürler. Topkapı Üniversitesi adına. Tabii ki. Ayağına sağlık. İyi ki geldin, iyi ki varsın. Sizler de. Seni senelerce daha sahnelerde ve ekranlarda görmek dileğiyle bugünlük programımızı kapatıyoruz. Haftaya görüşmek üzere efendim.